Herkese merhaba. Bu videomda ünlü markaya ait burslu çanta yapımını anlatacağım. Birçok video görmüşsünüzdür zaten bu çanta yapımıyla alakalı. Benim anlatımımdaki fark nedir? Çantamı kağıt iple öreceğim ve daha küçük boyutta bursla çalışacağım. Ben 16 santimlik burs kullanacağım ve kağıt iple öreceğim. Çantanın orijinali rafya iple örülmüş ve daha büyük boyutta bir bursla örülmüştü. Fakat ben dediğim gibi küçük bursla çalışacağım ve kağıt iple öreceğim. Bu konuyla alakalı birçok soru aldım ben. Kağıt iple olur mu? Küçük burslarla olur mu diye. O yüzden bu videom hem bu sorulara yanıt olacak hem de kağıt iple trend olan burslu çantanın nasıl gözüktüğünü birlikte göreceğiz. Ben çantanın detaylarından bahsederken sizler de lütfen kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olun. Küçücük de olsa bir yorum bırakıp beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdi bursumun ölçüsünden bahsedeceğim. Dediğim gibi 16 santim. Bunu nasıl anlıyoruz? Şöyle açıyorum ben. Şu çantamızın açma kapamasını sağlayan klipsleri var. Şimdi onun bir köşesini bakın şöyle hemen başlangıç noktasından diğer karşı taraftaki bitiş noktasına kadar ölçüsünü alıyorum. Nedir? 16 santim. Zincir çekerek örmeye başlayacağız. Dikdörtgen taban üzerine ben çantamın kurulumunu yapacağım. Zincir sayımızı nasıl belirleyeceğiz ya da uzunluğunu nasıl belirleyeceğiz? Ben şöyle yapıyorum. Şu ortadaki boşluktan 6 santim daha kısa yapıyorum. O yüzden bakın o boşluğumuzun ölçüsünü alacağız. Nedir o boşluğumuzun ölçüsü? 13 santim gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. 13 santim aradaki boşluğumuz. Demek ki benim çekeceğim zincir uzunluğu 7 santim olmalı. Yani 13'ten 6'yı çıkarttığımızda geriye 7 kalıyor. Çekmiş olduğum zincirin uzunluğu 7 santim olmalı. Dilerseniz şöyle de hesaplayabilirsiniz. 3 santim buradan boşluk, 3 santim buradan boşluk. Ben hiç onunla uğraşmıyorum. Direkt ölçüsünü alıyorum. Bu aradaki boşluk ölçüsünden neyi çıkarıyorum? 6 santimi çıkarıyorum. Ona göre zincir sayımı belirliyorum. Bu çantamda 11 zincir çektim. Şimdi zincirimizi çekelim. Ama siz ipinizin kalınlığına ve inceliğine göre yine zincir sayınızı belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Bazen kağıt iplerde de incelik ve kalınlık farkları oluyor. Şöyle bakın. Burada önemli olan sonrasında sık iğne sayınızın yani tabanınız bittikten sonra sık iğne sayınızın çift sayı olması gerekiyor. Ben 11 zincir üzerine taban kurulumu yaptıktan sonra 72 adet sık iğne sayım oluyor. Şimdi sayıyorum zincirimi 2, 4, 6, 8, 9, 10 bir tane daha çekiyorum. Şimdi 11 zincir çektim. Bunu hemen ölçelim. Zincirimin başlangıcından bitişine kadar ölçüyorum. Bakın şöyle hemen başlangıcından alayım. Tam 7 santim. Ben bu şekilde ayarladım. Siz de şu aradaki boşluğu ölçün ve o ölçüden 6 santimi düştükten sonra geriye kalan santim ölçüsüne göre zincir sayınızı belirleyin. Dediğim gibi burada önemli olan tabanınızın örme işlemi bittikten sonra sık iğne sayınızın çift sayı olması gerekiyor. Çünkü model kurulumumuz için gövde kısmında çift sayıya ihtiyacımız var sık iğne sayısında. O yüzden bu şekilde belirtiyorum. Şimdi tabanımızı örmeye başlayalım. 11 adet zincir çektim. Birinci ve 11. zincirleri biz arttırma noktası olarak kullanacağız. Ve bu çantanın gövde kurulumu için 72 adet sık iğneye ihtiyacım var. Arttırmalarımla bunu sağlayacağım. Şimdi her sırada ilk önce 3 tane sık iğne yapacağız köşelerimize ve ikinci sıradan itibaren bu 3 tane olan sık iğnemiz 4'er tane artmaya başlayacak ve ben 7 sıra öreceğim. 7 sıra ördükten sonra taban kısmında 27 adet sık iğnem bu köşede, 27 adet sık iğnem de bu köşede olacak. Zaten ortadaki
9 adet sık iğnem ise sabit olduğu için toplamda ben 72 sık iğne sayısını yakalamış olacağım. Şimdi köşelerdeki arttırmalarımızı yapalım. Hemen 11. zincirimizdeki arttırmamızı yapmak için bir zincir daha çekiyoruz. Bu bizim sık iğne zincirimiz olacak. Rahat bir sık iğne yapmamızı sağlayacak. 11. zincirin içine batıyorum. Bir adet sık iğne. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Yani 11. zincirin içine tekrar batıyorum. Bir adet daha sık iğne. Tekrar batıyorum 11. zincirin içine. Bir adet daha sık iğne. Şimdi her bir sık iğneye birer adet sık iğne yaparak birinci zincirimize kadar geliyoruz. Arada 9 adet sık iğne yapacağız. Bakın, zincirin normal ilmeklerinden tığımı geçiriyorum. Her bir zincire birer adet sık iğne yapıyorum. Şimdi sık iğnelerimi yaptım. 3 tane köşede yaptım. 1, 2, 3. 9 adet de burada tek sık iğneler yaptım. Birinci zincirime geldim bakın. Şimdi burası da bizim arttırma ve köşe noktamız. Buraya da yani birinci zincirimizin içine de toplam 3 adet sık iğne yapıyoruz. Birincisini yaptım. İkincisini yapıyorum. Hepsi birinci zincirin içine. Üçüncüsünü de yapıyorum. Şimdi burada birinci ve üçüncü zincire ben iğne takmak istiyorum. Burada anlatımımda faydası olacak. Burada takmaya ihtiyaç duymadım çünkü anlaşılır olacak. Öncesinde bir sık iğne olmadığı için birinci sık iğnemizin karıştırmayız orada. Dilerseniz oraya da takabilirsiniz. Sonraki sıralarda ben de takacağım çünkü. Şimdi aradaki 9 adet sık iğnemi örerek şuradaki arttırma noktamıza geliyoruz. Bakın, batacağımız noktalar zaten şuralarda zincirlerin diplerinde kendilerini belli ediyor. Sık iğnelerin diplerinde pardon. Şimdi batıyorum. İlk sık iğnenin dibine batıyorum. Zincirimin içine batıyorum aslında. Şu ipimi de bir miktar arada yürütüyorum. Şurayı düzeltmem gerekecek. İlk sık iğnemin dip boşluğundaki zincirime battım. İkincisine batıyorum. Bu şekilde 9 adet sık iğne yapıyorum arada. Şu ipinizi de arada yürütürseniz çok iyi olur. Gizlemiş oluruz. Şimdi şuradaki arttırma noktama kadar geliyorum. Birinci sıramı tamamladım. Başladığım noktaya geldim. İlk yapmış olduğum sık iğne şurasıydı. Sıra bağlamayacağım. Direkt batacağım. Dönerek öreceğim. Hemen direkt batıyorum bakın. Bir adet sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya 2 adet daha sık iğne yapıyorum. En başta yapmış olduğumuz birinci sık iğnemizin tepe boşluğuna toplam 3 adet sık iğne yapıyoruz. Şimdi burada 1, 2. İkinci sık iğnemize bir tane iğne takacağız. Bu bizim arttırma noktamız olacak. Çünkü biz oval taban değil dikdörtgen taban yapacağız. Şimdi ortadaki bakın ikinci sık iğnemize batıyoruz. Bir tane sık iğne. Burada arttırma yapmıyoruz. Üçüncü sık iğnemize geçiyoruz. Oraya da 3 adet sık iğne. Aynı noktaya. İkinciyi yapıyorum. Şimdi ikinciye yine iğne takıyorum. Burası bizim arttırma noktamız olacak. Şimdi aynı noktaya üçüncü sık iğnemi de yapıyorum. Diğer köşeme gelene kadar artık her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yapıyorum. Arttırma yapacağım diğer köşeme geldim. İkinci sıramızdayız. Şimdi nerelerde arttırma yapıyoruz? Birinci ve üçüncü sık iğnelerimizde aynı ilk köşemizde olduğu gibi. Şimdi birinci sık iğnemden çengelli iğnemi çıkarıyorum. Hemen
Sık iğnemizin tepe boşluğuna batarak 3 adet sık iğne yapıyoruz aynı noktaya. Bakın aynı noktaya batıyorum. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü de yapıyorum. Şimdi ne yapıyorduk arttırma yaptığımız yerlerde? İkinci sık iğnemizin tepe boşluğuna iğnemizi takıyorduk. Çünkü bizim arttırma noktalarımız ikinci sık iğneler olacak. Yani 3 tane yapıyoruz. Arttırma yaptığımız zaman 3 sık iğne yapıyoruz aynı noktaya. O 3 sık iğnenin ikincisi ortadaki bizim bir sonraki sırada arttırma noktamız olacak. Şimdi ikinci sık iğnenin tepe boşluğuna 1 adet. Üçüncü sık iğnenin tepe boşluğuna da yani diğer işaretleyicimin olduğu yere geliyorum. Oraya da 3 adet sık iğne yapıyorum. 1, 2, aynı noktaya batarak 3. Şimdi ikinci sık iğnenin tepe boşluğuna iğnemi takıyorum. Diğer köşeme gelene kadar ne yapacağım? Yine aradaki sık iğnelere birer adet sık iğne yapacağım. Burada farklı bir detay yok. Bakın her birine tek sık iğne yapıyorum. Bu şekilde diğer köşeme geliyorum. İkinci sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü sıramıza başlangıç yapacağız. İşaretleyicimizin olduğu noktaya geldim. İğnemi çıkartıyorum. Sık iğnemin tepe boşluğuna 3 adet sık iğne yapıyorum. 1, aynı noktaya 2, yine aynı noktaya 3. Ne yapacağız burada? Bunu unutmayalım lütfen. İkinci sık iğnenin tepe boşluğuna iğnemizi takıyoruz. Diyelim ki unuttuk. Unutsak da o noktayı buluruz. Çünkü aynı sık iğnenin tepe boşluğunda 3 tane sık iğnemiz olduğu için onu kaybetmemiz mümkün değil. Ben anlatımımda faydalı olsun diye, daha anlaşılır olsun diye iğnemi takıyorum ama iğne takmasanız bile dediğim gibi tek bir sık iğnenin tepe boşluğunda zaten 3 tane sık iğne olacağı için kendini gösteriyor. Burada da belli oluyor, burada da belli oluyor bakın. Aynı sık iğnenin tepe boşluğunda 3 tane sık iğne var. Zaten kendilerini belli ediyorlar. Takmayı unutsanız bile hiç problem değil. Şimdi diğer işaretleyicimin olduğu noktaya kadar yine aradaki sık iğnelere birer adet sık iğne. İşaretleyicimin olduğu noktaya geliyorum. 3 adet sık iğne. Yapmış olduğum 3 sık iğnenin ikincisine iğnemi takıyorum. Şimdi ne yapacağız? Diğer köşemize kadar her bir sık iğneye birer adet sık iğne yapacağız. Nereye kadar? Diğer işaretleyicimizin olduğu sık iğnenin tepe boşluğuna kadar. Üçüncü sıramızda diğer köşemize geldik. İşaretleyicimizin olduğu noktadayız. İğnemi çıkartıyorum. Aynı noktaya 3 adet sık iğne. 1, 2 ve 3. Yine ne yapıyorum? Yapmış olduğum 3 sık iğneden ikincisine iğnemi takıyorum. Diğer belirtecimizin olduğu sık iğneye kadar yine aradaki sık iğnelere birer adet sık iğne. Bakın hepsine birer adet yapıyorum. Şimdi iğnemi çıkartıyorum. Aynı noktaya 3 adet sık iğne. 1, 2, 3. Diğer köşemize gelene kadar, yani şu belirtecimize gelene kadar yine her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne
Böylece 3. sıramızda tamamlamış olacağız. Sonrasında yine 4. sırayı göstereceğim. Oradan sonra artık göstermeme gerek yok. Arttırma yapacağımız noktalar hep şu işaretlediğimiz, yani yapmış olduğumuz, aynı sık iğnenin içine yapmış olduğumuz 3 sık iğnenin ikincisi bizim arttırma noktamız. Her sırada aynı. Şimdi köşemize gelelim. Sonrasında tekrar görüşelim. 3. sıramı tamamladım. Şimdi 4. sıramın arttırmalarını yapacağım. Yine işaretleyicimin olduğu noktaya geldim. Düğmemi çıkarıyorum. Aynı noktaya 3 adet sık iğne yine. 1, 2, ikinciye hemen iğnemi takıyorum. Ve üçüncüyü de aynı noktaya yaparak buradaki arttırmamı tamamlıyorum. Şimdi diğer arttırma noktama gelene kadar aradaki sık iğnelerin tepe boşluklarını yine birer adet. Şimdi iğnemi çıkarıyorum. Aynı noktaya 3 adet sık iğne. 1, 2 ve 3. Şimdi ikinciye yine iğnemi takıyorum. Şimdi artık aslında buradan sonra göstermeme gerek yok. Şimdi 4. sıramızdayız. 4. sıramızda bu şekilde geleceğiz ve tamamlayacağız. Sonrasında ben 3 sıra daha öreceğim. Toplamda 7 sıra. Arttırma noktalarımızı belirledik artık. Dikdörtgen tabanımız hep bu şekilde ilerleyecek. İstediğiniz uzunluğa, istediğiniz genişliğe gelene kadar örmeye devam edebilirsiniz. Uzunluk ölçümüz bizim bursumuzun uzunluk ölçüsü. Oraya ulaşana kadar örmeye devam edeceğim. 16 santimlik bursumda benim için 7 sıra yeterli oldu. Şimdi 7. sıramı da tamamlayıp bitmiş halini ve ölçüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabanımı örme işlemini tamamladım. Tersten hafif bir şekilde de ütü yaptım. Siz de ütüleme yaparsanız çok daha muntazam duracaktır tabanınız. Şimdi tabanımızın ölçüsünü kontrol edelim. Onu da nasıl kontrol ediyoruz? Bakın yine bu kısımları baz alacağız. Şöyle üstüne koyuyorum. Bakın kenarlardan tam oldu. Çünkü taban uzunluğumda 16 santime ulaştı. 7 sıra ördüm tabanımı ve 72 adet sık iğnem oldu. Dilerseniz şöyle de bir ölçüsünü alalım. Bakın 16 santim. Şimdi merak edenler için genişliğini de ölçeyim. 10 santim. Bunun çok bir önemi yok. Şu kısımdaki uzunluk önemli benim için. Buradaki boşluğun ne kadar kaldığının bir önemi yok. Şu uzunluk ölçüsü bursumuzun hemen bitiş ve başlangıç noktalarına gelecek. Şuradan değil, şuradan ölçü alıyorum ben. Bilginiz olsun. Şimdi gövdemize geçiş yapacağız. Dediğim gibi 72 adet sık iğnem oldu. Şimdi bizim köşemiz burası. Burada kaç tane kalmış köşeye gelmem için köşeyi saymıyorum. 2, 4, 5. Şimdi burayı da nasıl belirliyorum? Bakın. Şuradan sayıyorum. 7 sıra ördüm. Şu sıradan alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Birinci sıram çünkü şurası. Şimdi şuraya geldiğimde ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artık şu sık iğnem 7 tane olmuş. Buradaki sık iğne sıramın olduğu yer 7 sıra olduğu için burası benim son sık iğnem olacak. Arttırma yaptığımız için bu tarafa doğru kayıyor aslında örerken. Ördüğünüzde zaten daha iyi anlayacaksınız. Şimdi saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet burada 7. Şimdi burayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki artık burada bitireceğim. Şuraya kaydırma tekniğiyle burası benim artık sıra başlangıcım olacak. 2, 4, 5 tane sık iğnem kaldı köşem hariç.
Şimdi bir sonraki sık iğneye batıyorum. Kaydırma tekniği. Şimdi 2, 4 tane kaldı. Burada aslında kurulum yapabilirim. Çift sayım kaldı çünkü. 1, 3 tane zincir çekeceğim. 2 ve 3. 3 zincir çektikten sonra bir önceki sık iğnenin tepe boşluğuna tığıma ilmek dolayarak batıyorum. Bir kere battım. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Bakın hiç boşaltmadım. 3 tane ilmeğim oldu. Şimdi tığıma ilmek alıyorum. Tek seferde son ilmeğim kalana kadar hepsini boşaltıyorum. Tığımda 2 ilmek oluyor. Bunu da tek seferde boşaltıyorum. Şimdi burayı tekrar anlatayım dilerseniz. Başlangıç noktası olduğu için önem arz ediyor. Son sık iğnemi yaptım. Şimdi sonraki sık iğneme geçiyorum kaydırma tekniğiyle. Burada hemen 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi model kurulumumuza başlıyoruz artık gövdede. Bir önceki yani gerideki sık iğnemin tepe boşluğuna batıyorum. Tığıma ilmek doladım. Trabzan yapar gibi. İkili trabzan yapar gibi. 3 tane ilmeğim oldu. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Aynı noktaya batıyorum gerideki sık iğnenin tepe boşluğuna. Şimdi tığımızdaki ilmeklerin sadece şu en baştaki ilmeğini bırakacağız. Diğerlerini boşaltacağız. Tığıma ip aldım. Bakın en baştaki ilmeği bırakıyorum. Şimdi ne oldu? 2 tane ilmeğim oldu. Bunu da tek seferde. Tığıma ilmek doluyorum. Battığım son nokta neresi? Burası bakın. Bir sonraki boşluğa atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yani arada bir sık iğne boşluğu bırakıyorum. Şu son battığımız noktayı karıştırmayın. Orada işlem yapmışız. Hiç örmediğimiz, hiç batmadığımız arada bir tane sık iğne bırakıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Tığımıza ilmek doluyoruz. Arada bıraktığımız bir sık iğne boşluğumuz vardı. Geriye dönüyorum, oraya batıyorum. Aynı ikili trabzan yapar gibi tığımı boşaltmıyorum. Bir kez daha batacağım. Tığıma ilmek doluyorum. Hemen aynı noktaya batıyorum. Şu en baştaki ilmeğimi bırakacağım, diğerimi boşaltacağım. Tığımla ipimi çekiyorum. 2 tane ilmeğim oldu. Tek seferde boşaltıyorum. Şimdi tekrar tığıma ilmek doluyorum. Dönüşü de göstereceğim. Hep arada bir boşluk bırakarak, bir sık iğne boşluğu bırakarak bu şekilde dolgularımızı yapacağız. Başka hiçbir işlem yok aslında ama şu dönüşü de göstermek istiyorum. Şimdi bakın. 1, 2. 2 tane sık iğnem kaldı. En son battığımız yer burası. Bir sonraki boşluğu atlıyorum. Orada hiç örme işlemi yapmadık. Bir sonrakine batıyorum. Arada bir sık iğne boşluğu bıraktım yine. Bir adet ikili trabzan. Şimdi aradaki boşluğumuza batacağız. Tığıma ilmek doladım. Yine ikili trabzan yapar gibi battım. Tığımı boşaltmadan tekrar tığıma ilmek doladım. Aynı noktaya battım. Şu en baştaki ilmeğim hariç hepsini tek seferde boşaltıyorum. Kalan 2 ilmeği de tek seferde boşaltarak dolgumu yapmış oluyorum. Şimdi şu iğnemi çıkarabilirim artık. Şimdi bakın devam ediyoruz. Birinci sık iğnemiz, ikinci sık iğnemiz. Şunu atlıyorum hemen. Örme işlemi yaptığımız yer şurası bakın. En son battığımız yer. Bir sonraki boşluğa atlıyorum. Bir sonrakine batacağım. Ne yapıyoruz? İkili trabzan. Tığıma ilmek doluyorum. Yine aynı şekilde bir kere battım. Tekrar ikinciye batıyorum. Bir ilmeğimi bıraktım. Diğerlerini boşalttım. İkisini de tek seferde boşalttım.
Bu şekilde bir sık iğne boşluğu atlayacağız. Bir sonrakine batacağız ikili trabzan. Sonra geriye dönüp 2 defa batacağız aynı boşluğun içine. Sonrasında ise en baştaki ilmeğimizi bırakıp diğer ilmekleri tek seferde boşaltacağız. Tığımızda kalan son 2 ilmeği de boşalttıktan sonra dolgumuzu tamamlamış olacağız. Bu şekilde başladığım noktaya kadar geliyorum. Birinci sıramın sonuna geldim. Son dolgumu da sizinle birlikte yapmak istiyorum. Bakın arada 2 tane sık iğne boşluğum kaldı. Bir tanesini atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Tığıma ilmek doluyorum. Arada bıraktığım boşluğa geri dönüyorum. İpimi çekiyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Tekrar ipimi çekiyorum. İlk baştaki ilmeğimi bırakarak hepsini tek seferde boşaltıyorum. Kalan 2 ilmeği de tek seferde boşaltarak son dolgumu yapmış oluyorum. Şimdi sıramızı bağlayacağız. Nasıl bağlayacağız? Şurada 3 zincir çekerek bir tane ikili trabzan yapmıştık. O çekmiş olduğumuz 3 zincirin tepe boşluğuna yani 3. zincire batarak kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlıyoruz. Bakın batıyorum. Sıramı kaydırma tekniğiyle bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitledim. 2 zincir daha çekerek toplamda 3 zincir çekmiş oluyorum. Burada ne yaptık? Bir tane ikili trabzan yaptık. Şimdi her sıra sonunda geriye dönerek öreceğiz. Aynı yönde örme yapmayacağız. Geriye döneceğiz ki yan şekilde dursun dolgularımız. Çapraz şekilde dursun. Şimdi 3 zincirimi çektim. Geriye dönüyorum. Ne yapacağız? Tığımıza ilmek doluyoruz. Şu iki dolgu arasında boşluğumuz var bakın. Oraya batıyorum. 3 zincirimi çekerek bir tane ikili trabzan yapmış oldum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. O boşluğa batıyorum. İpimi çekiyorum. Yine aynı şekilde dolgular yapacağız. En baştaki ilmeğimizi bırakarak tığımızı boşalttık. Kalan 2 ilmeği de tek seferde boşaltarak ne yapmış olduk? Bir tane dolgu yapmış olduk. Şimdi devamında nasıl yapıyoruz? İkili trabzana geldi sıra. Bakın şurada dolgularımızın tepe boşluğu var. Dolgularımızı toparladığımız tepe boşluğu. Bunu arada bırakıyoruz. Şurada yapmış olduğumuz ikili trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz. Yani arada bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyoruz. Farklı hiçbir işlem yok. Şimdi tığıma ilmek doladım. Bakın aradaki boşluğumu atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir adet ikili trabzan. Şimdi iki dolgunun arasındaki şuradaki boşluğa batacağız. Direkt boşluğa batıyorum. Tığıma ilmek doluyorum tekrar aynı boşluğa. Şimdi tığımızı yine aynı şekilde boşaltacağız. Bir ilmeğimizi bırakıyoruz. Bir tane de şimdi oluşmuş oldu. İkisini de tek seferde. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. İkili trabzanımı yapmak üzere bir boşluğumu atlıyorum. İkinciye batıyorum. Atladığım boşluk hangisi? Aslında şu dolgumuzu yaparken tüm ilmeklerimizi toparladığımız nokta. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. İki dolgu arasındaki boşluğa batıyorum. Hiçbir şekilde zincir üzerine tepe boşluğuna batmıyorum. Direkt boşluğun içine. Tekrar aynı şekilde boşluğun içine. Ve tığımızı 2 seferde boşaltıyoruz. Başladığımız noktaya gelene kadar aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Sonrasında sıra bağlayıp tekrar geriye dönerek öreceğiz ama bir sıra daha göstereceğim. Sonrasında artık göstermeme gerek kalmayacak. İkinci sıramın da sonuna geldim. Yine bakın şurada 3 zincirle başlamıştık. 3. zincirimize batarak kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Şimdi ne demiştik? Geriye dönerek öreceğiz demiştik her sırada. Yine aynı şekilde. Örme yönümüz nasıldı? Böyleydi. Şimdi geriye dönüyoruz. Tığımıza ilmek doluyoruz. Gerideki bakın çekmiş olduğumuz 3 zincirin arkasında kalan 2 dolgu arasındaki boşluğa batarak yine dolgumuzu yapacağız. Bir kere battım. Tekrar ikinciye batıyorum. En baştaki ilmeğimi bırakarak
Diğer ilmekleri tek seferde boşaltıyorum. Kalan 2 ilmeği de tek seferde. Şimdi devam ediyorum. Tığıma ilmek doluyorum. Arada bir boşluk bırakıyorum. Yani şu dolguları toparladığımız boşluğumu bırakıyorum. Şurada ikili trabzan yaptığımız yerdeki tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Gerideki iki dolgu arasındaki boşluğa batıyorum. 2 defa batıyoruz yine. Hiç farklı bir işlem yok. Bu şekilde de 3. sıramı tamamlayacağım. Bakın. İlk sıramızda nasıl? Dolgu yönümüz böyle. İkinci sıramızda bu şekilde. Üçüncü sıramızda bu şekilde. Çapraz olacak. Birbirine ters yönlerde dolgular yapıyoruz. Ben bu şekilde 8 sıra ördüm. Siz de istediğiniz uzunluğa gelene kadar sıra sayınızı belirleyebilirsiniz. Benimle aynı ölçüde yapmak zorunda değilsiniz. Şunu da belirtmek istiyorum. Her sırada bu şekilde 36 dolgum oldu. Çünkü 72 adet sık iğnem vardı. Taban kısmı bitirdiğimde dediğim gibi taban kısmı bittiğinizde sık iğne sayınız çift sayı olmalı. Benim uzun kenarımda 11 adet dolgum oldu. Diğer uzun kenarımda da 11 adet dolgum. Kısa kenarlarımda ise 7'şer adet dolgum oldu. Yine bu ayarlamaya da dikkat ederseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Daha güzel duracaktır çantanızın örme işlemi bittiğinde. Benimle aynı ölçüde yaptığınızda zaten hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Aynı şekilde örebilirsiniz. Tüm detaylardan elimden geldiğince bahsediyorum. Şimdi ben dediğim sıra sayısını tamamlayana kadar örme işlemime devam edeceğim. Sonrasında diğer işlemlerimizi göstereceğim. Çantamın gövdesini 8 sıra ördüm. Benim için istenilen boyuta ulaşmış oldu. Şimdi hemen ölçülerini paylaşmak istiyorum. Şöyle düzlüyorum iyice. Hem yükseklik hem de genişlik ölçüsünü vereceğim. Genişlik ölçüsü çantamın 25 santim. Şöyle göstereyim. Derinlik ölçüsü taban dahil 19 santim çantamızın derinlik ölçüsü tabanımız dahil. Şimdi orta kısma 2 tane işaretleyici yerleştirdim. Diğer tarafta da var. Burada ne yapacağız? El boşluğu bırakacağız. 4 fıstık buradan bıraktım. 4 fıstık da buradan bıraktım. Bu kısımdan ve şu kısımdan el boşlukları oluşturacağız. Şimdi şöyle çantamı ağız kısmındaki genişliği de göstermek istiyorum. Çantamızın bursunu dikerken şu kısımlar yan taraflara gelecek. Şöyle göstereyim ilk etapta. 2'ye katlıyoruz. Şu kısımlara şu açılır kapanır yerleri gelecek. O şekilde dikeceğiz. Genişliğini de isterseniz birlikte kontrol edelim. Şöyle bakın bursumun etrafını saracak genişlikte olmalı. Şimdi dikmediğimiz için tam net anlaşılmıyor olabilir. Şu bursumuzun etrafının genişliği kadar zaten. Taban kurulumunu da zaten buradaki bursumuzdaki genişlik ölçüsüne göre yapmıştık. O yüzden diktiğimizde el boşluğunu bırakıp diktiğimizde hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Onda bir tereddütünüz olmasın. Şimdi şuradaki el boşluklarını nasıl belirliyorum? Şurada örgüm bitti ve sıramı bağladım. Diğer taraftan göstereyim. Daha temiz bir kısım olduğu için daha net anlaşılsın. İlk önce şöyle ikiye katlıyorum çantamı. Güzelce ortalıyorum. Dediğim gibi buradan 4 fıstık boşluk bıraktım. Şimdi sayıyorum. Bu kısımda kaç tane fıstığım var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Şimdi 18 tane fıstık burada var. Bunu 2'ye bölüyorum. 9. 2, 4, 6, 8, 9. Şurası orta nokta. Şu kısım bakın. Şöyle tığımla göstereyim. 9 fıstık da bu tarafta kaldı. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi 2 tane fıstık bu taraftan, 2 tane de fıstık bu taraftan ayırıyorum. Fıstıkların şöyle bitim trabzanların üzerine, son trabzanların üzerine iğnemi takıyorum. 1, 2, 3, 4.
Şuraya da taktım. 4 tane fıstık ortadan ayırmış olduk. Şimdi bu kısımlarda el boşluğumuzu bırakırken örgü işlemi yapmayacağız. Buradaki 4 fıstık üzerinde, buradaki de 4 fıstık üzerinde. Sonrasında şuradaki arada kalan iki el boşluğun arasında kalan fıstık sayısını kontrol ediyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bakın. Diğer tarafı da çeviriyorum. Diğer tarafta da iki el boşluğu arasında gerçekten 14 tane fıstığım var mı onu da kontrol ediyorum. Eşit ayrım yapmış mıyım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 tane de burada var. Demek ki eşit bir işaretleme yapmışız. Sonrasında tekrar şöyle karşılıklı geliyor mu? Onları da kontrol ediyorum. Bu konulardan emin olduktan sonra artık şu kısımlara el boşluğu yapmak üzere yine fıstıklar örmeye devam edeceğiz. Şimdi sıramızı nasıl bağladık? Dilerseniz şurayı sökeyim. Hani yönünü anlamak açısından. Şimdi sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın örme yönüm nasıl? Bu tarafta. Demek ki benim geriye dönerek örmem gerekiyor. Zaten o şekilde yapıyorduk. Sıra sonlarında geri dönüyordu. Hemen ilk bulunduğum noktada 3 zincir çekiyorum. Ne yapmıştım? Bir zincir çekmiştim zaten. 2 tane daha çekiyorum. Diğer fıstıklarımı örerken yaptığım işlemin aynısı. Hiç farklı bir işlem yok. Başlangıçlarda 3 zincir çekiyorduk. Şu gerideki boşluğa batıyorum. Fıstığımı yapıyorum. İlk ilmeğim hariç hepsini boşaltıyorum. Kalan 2 ilmeği de tek seferde boşaltarak fıstığımı yapıyorum. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Fıstık dolgularının üzerine batmıyorduk. Bir sonrakine batıyorduk biliyorsunuz. Arada boşluk bırakıyorduk. Aynı şekilde fıstıklarımı örmeye devam ediyorum. Bu arada kaç tane fıstık yapacağız? 14 tane fıstığımız olacak. Yani 14 dolgumuz olacak. Çünkü 14 tane bırakmıştık. Sıramız böyle ilerleyecek. İşaretlediğim noktaya gelene kadar dolgularımı yapmaya devam ediyorum. Oradan sonra ikinci sıramıza geçeceğiz el boşluğumuzun. Onu göstermek istiyorum. 14 tane dolgumu ördüm. Birinci sıramı tamamladım. Bakın bitiş noktası burası. Şu aradaki 4 tane dolgumun üzerine hiçbir şekilde işlem yapmıyorum. Şimdi geriye dönerken 2 zincir çekiyorum. Eksiltme yapacağız ikinci sıramızın başında ve sonunda. 2 zincirimi çektim. Geriye dönüyorduk çapraz dolgular oluşturmak için. Normalde şuradaki ilk fıstığın üzerinde işlem yaparız, yapmıyoruz. İkinci dolgumuza geçiyoruz hemen. Onun şuradaki trabzanın, dolgunun değil bakın, trabzanın üzerine batıyorum. Dolgunun tepe boşluğuna batmıyoruz. Sonrasında tığıma ilmek doluyorum. Birinci ve ikinci fıstığın arasındaki boşluğa batıyorum. Yine dolgumu yapıyorum. Aslında burada bir tane dolgu eksiltmiş olduk. Ne yaptık? 2 zincir çektik. Birinci dolgumuzun üzerinde hiçbir işlem yapmadık. İkinci dolgumuzun trabzan boşluğuna batarak bir tane ikili trabzan yaptık. Sonrasında iki dolgunun arasına yine dolgumuzu yaptık. Aslında bir tane dolgumuzu eksiltmiş olduk. Şimdi son 2 tane fıstık dolgum kalana kadar örmeye devam ediyorum. Yine dolgularımı normal bir şekilde yapıyorum. Trabzanımın üzerine batıyorum. 2 fıstığın arasındaki boşluğa dolgu yapıyorum. Bu şekilde son 2 dolgunun olduğu yere geliyorum. El boşluğunu bırakma işleminde ikinci sıramın sonuna geldim. Örmediğim son 2 fıstığım var. 11. fıstığımı ördüm. Şimdi 12.yi de yapacağız. Normal bir şekilde örüyoruz. Bir baştan bir sondan eksilteceğimiz için toplam bu sıramızda dolgu sayımız 12 olmalı.
Şimdi 12. fıstığımızı yaptık. Artık bir tane şu baştaki fıstığı eksiltme işlemi yaparak burada sonlandırmamız gerekiyor. Tığımıza ilmek doluyoruz. Ne yapacağız? Şuradaki trabzanın tepe boşluğuna aslında zincir çekmiştik. O zincirin tepe boşluğuna batıyorum. Tığıma bir ilmek doladım. Aradan ipimi çekiyorum tığımla. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Bunu da tek seferde boşaltarak yalancı sık iğne yapıyoruz aslında burada. Şimdi burada da eksiltmemizi yaptık. Toplam 12 tane fıstık örmüş olduk. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Eksiltmemizin başlarında 2 zincir, sonlarında ise yalancı sık iğne. Geriye dönüyorum. Eksiltme işlemimizde ne yapıyorduk? İlk fıstığımıza hiçbir şekilde dolgu işlemi yapmıyorduk. İkinci fıstığımızın trabzanın tepe boşluğuna direkt batıyorduk. İkili trabzan yapıyorduk. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Gerideki boşluğa, yani iki fıstık arasındaki boşluğa batıyorum. Yine aynı şekilde dolgumu yapıyorum. Normal dolgularımı yapmaya devam ediyorum. Şu sıra başına geleceğiz. Bakın. 12. dolgumuzu örmeyeceğiz. Burada da eksiltme yapacağız. 3. sıramızda kalan dolgu sayısı 10 olmalı. Dediğim gibi şu 12.yi örmeyeceğiz. Burada da eksiltme işlemi yapacağız. Şimdi normal dolgularımı yaparak sıra sonuna geliyorum. El boşluğunun örme işleminde 3. sıramın sonuna geldim. Artık son sıra. Son fıstığımızı örmüyorduk. Eksiltme işlemi yapıyorduk. Tığımıza ilmek doluyoruz. Şuradaki trabzanın tepe boşluğuna batacağız. Dolgumuzun değil, en baştaki trabzanımızın tepe boşluğuna tığıma bir kez ilmek doladım. Direkt batıyorum. 3 ilmeği de tek seferde boşaltıyorum. Burada bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Burada başka da bir işlem yok. Bakın şöyle bir görüntü oluştu. Burada da aynı şekilde. Şimdi şuranın yükseklik ölçüsünü vereyim hemen. Hatta şöyle yapalım. İlk önce düz yerinden. Buradaki yükseklik ölçüsü 5 santim. Şöyle ölçtüğümde ise 6 santim. Şimdi şu tepe boşluğundaki genişlik ölçüsünü de vereyim. Buradaki genişlik ölçüsü de 15 santim. Uzunluk ölçüsü de diyebilirsiniz. 15 santim de son sıramızdaki uzunluk ölçüsü. 3 sıra benim için yeterli. Dediğim gibi daha fazla boşluk isterseniz bu aralıktaki fıstık sayısını daha fazla bırakabilir. Daha uzun bir boşluk isterseniz bir sıra daha örebilirsiniz. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Sonrasında bu ipimizi şöyle aralardan yürüteceğiz. Burada da başka bir işlem yok. Şimdi diğer el boşluğumuzun olduğu yeri öreceğiz. Burada fıstık yönümüz nasıl? Bu şekilde. Demek ki benim şöyle yapmam gerekiyor. O yüzden dış kısımdan bu şekilde başlayıp şöyle örmeye devam edeceğim. İpimi ilk etapta zincir çekerek kilitliyorum. İlk fıstığın trabzanın tepe boşluğundan tığımı geçiriyorum. Bakın dolgumuz değil, trabzanımız. Şu aradaki 4 fıstığın üzerinde hiçbir işlem yapmıyoruz yine. Tığımla ipimi aradan çekiyorum. Burada 3 zincir çekerek bir adet ikili trabzan yapıyorum. Aynı zamanda ipimizi de kilitlemiş olduk. Şimdi geriye dönüyorum. 2 dolgu arasındaki boşluğa batarak dolgumu yapıyorum. Burada başlangıç noktasını göstereceğim. Artık sonrasında göstermeme gerek yok. Çünkü buradaki işlemin aynısı, farklı hiçbir işlem yok. Bir sonraki şu ipi de aradan yürütüyoruz. Bir sonraki dolgunun tepe boşluğuna geçiyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Aradaki boşluğa batıyorum. Yine fıstık dolgumu yapıyorum. Bakın. Burada yaptığım işlemin aynısını burada yaparak el boşluğumu örme işlemini tamamlayacağım.
Burayı da tamamladıktan sonra çantamızın ağız kısmına bir sıra sık iğne öreceğiz. Şimdi o aşamayı göstermek istiyorum. El boşluğumu örme işlemini tamamladım. Şimdi burada bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Bir sıra sık iğne öreceğiz ağız kısmına çantamızın. Onun öncesinde şu boşlukların ölçüsünü vermek istiyorum. Siz de istediğiniz genişlikte bırakabilirsiniz. Başlangıç noktasındaki genişlik 7 santim. Bitiş noktasındaki genişlik ise şöyle 12,5 santim. Dilediğiniz genişlikte bırakabilirsiniz. Şimdi bir sıra kenar dönmesi yapacağız. Yani sık iğne yapacağız. Hemen bitirdiğimiz noktada bir zincirimizi çektik. Şuradaki ne yapmıştık burada? Yalancı sık iğne ve zincir boşluklarımız vardı burada. Hemen onun boşluğuna batıyorum. Bakın boşluktan geçirdim. Bir tane sık iğne. Aynı boşluğun içine batıyorum. Bir tane sık iğne. Burada sık iğnelerinizin sayısını kendiniz belirleyebilirsiniz. Potluk yapmaması için bu sayıyı kendinizin belirlemesi daha sağlıklı olacaktır. Çünkü her kişinin el sıkılığı ve gevşekliği aynı olmadığı için buradaki boşluklar farklı olabilir. Benim için 2 tane sık iğne boşluğun içine yeterli oldu. Şurada bakın birleşme noktası var. Tepe noktası, onun içine batıyorum. Bir tane sık iğne. Alt sıradaki boşluğa geçiyorum. 2 tane sık iğne. Şuradaki noktaya batıyorum. Dolgunun tepe boşluğuna bir tane sık iğne. Dolguların yan kenarlarında şuradan uygun ilmekleri de batarak yine sık iğneler yapacağım. Birinci sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğnemi yaptım. 2 tane yeterli oldu buraya da. Şurada bakın köşe noktası var, dönüş noktası. Oraya da batıyorum. Bir tane sık iğne. Şimdi şu aradaki her bir tepe noktasına birer adet sık iğne yapacağım. Dolgularımızın ve trabzanlarımızın tepe boşlukları var. İğnelerimizi artık çıkarabiliriz. Her bir noktaya birer adet sık iğne yapıyorum. Bu şekilde başladığımız noktaya kadar geliyoruz. Şu üst kısımlarda da aynı. Böyle çıkacağız. Yine tepe boşluklarına birer adet sık iğne yaparak başladığımız noktaya kadar geliyoruz. Çantamın ağız kısmındaki sık iğnelerimi tamamladım. Son sık iğnemi yaptım. Şimdi sıramı bağlayacağım. İlk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşuna direkt batıyorum. İpimi tığımla çekiyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek burada ipimi kilitliyorum. Bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Bu ipimi şöyle içe doğru yürütüp gizleyeceğim. Burada başka bir işlem yok. Dilediğiniz şekilde ipinizi gizleyebilirsiniz. Şöyle aralardan yürüterek aşağıya doğru gizleyeceğim. Şimdi çantamızın gövdesini örme işlemini tamamladık. Buradan sonraki aşamamız bursumuzun üzerine kağıt iple örme işlemi uygulayacağız. Ve çantamızın sapını dikmeden önce son bir işlemimiz daha var. Tabii bu astarlama yapmak isteyenler için geçerli. Eğer çantanızı astarlama yapmak istiyorsanız ilk önce çantanızı ütüleyin. Sonrasında astar dikimini yapın. Sonrasında ise bursunu dikme işlemini gerçekleştirin. Yani çantanızın bursunu dikmeden mutlaka astarlama işlemini gerçekleştirin. Diğer türlü daha zor olacaktır. Şimdi astarlama yapmak isteyenler için çantamın astarlama işlemini nasıl gerçekleştiriyorum onu göstermek istiyorum. Şimdi şöyle küçük bir kumaş parçam var benim. Şimdi şu alt kısımdan yerleştiriyorum. Kenar boşluklardan bakın çok fazla bir boşluk bırakmadım. Yarım santim kadar benim dikme işlemim için yeterli oldu kenar boşluklardan. O yüzden aslında boşluk var ama ekranda o şekilde gözükmüyor. Bir yarım santim boşluğum var kenarlarda. Bir tane kurşun kalem yardımıyla ilk önce dikeceğim yeri şu şekilde işaretliyorum.
çantamı böyle dip boşluğuna yerleştirdim ve şu kısımdan dikeceğim boşluğu düz bir şekilde çiziyorum. Dikdörtgen taban benim çantam ve astarımın taban kısmında yine dikdörtgen bir şekil oluşturacağız sonrasında. Şimdi buradan da aynı şekilde işaretlememi yaptım. Bakın yarım santimde buradan bir işaretleme yaptım. Şimdi ağız kısmının işaretlemesini nasıl yapıyorum? Yine şöyle bakın, küçük bir miktar dışarıda boşluk bırakarak etrafından çiziyorum. Şuradan da çok fazla bir boşluk bırakmama gerek yok. Dikme payı. Çizdiğim noktalardan şu şekilde burayı kesiyorum. Kenarlardan kesmeme gerek yok. Çünkü zaten çok fazla bir boşluğum yok. Şu çizdiğim noktadan şu şekilde iki kenarımı dikeceğim. Bakın. Çantamızın kalıbını astarımıza çıkartmış olduk. Gördüğünüz gibi. Belli oluyor mu bilmiyorum ama şöyle çizdim. Şu kısımlardan keseceğim. Burası zaten sıfır olduğu için benim astarım çok büyük değil. Ben ayarlamıştım öncesinde genişliğini. Şuradan da düz bir dikiş atacağım. Şimdi bu dikiş işlemini göstermek istiyorum. Şimdi ağız kısmının kesme işlemini gerçekleştirdim. Astarımızı kestik. Kenar boşluğumuz zaten bizim ayarlıydı. Şimdi şuradan dikiş noktamı çizmiştim. Hemen ben elle dikiş yapacağım. Dilerseniz makineyle de dikiş yapabilirsiniz. Hemen dikmeye başlıyorum. Burası astarımın ters yüzeyi benim. Düz bir dikiş atacağım. Bakın nasıl diktiğimi de göstereyim. Çok muntazam olmasına gerek yok. Zaten ters tarafından bu dikişlerimiz gözükmeyecek. Dikiş için farklı teknikler biliyorsanız onları da uygulayabilirsiniz. Ben genelde bu dikiş tekniğini uyguluyorum. Bu şekilde her iki tarafıma da düz dikişler atacağım. Sonrasında diğer kısımları göstereceğim. Astarımı iki kenardan düz bir şekilde diktim. Şimdi kumaşımız ürkmesin diye ne yapabiliriz? Yani kumaşta sonrasında sökülme olmasın diye kenarına nasıl bir dikiş yapabiliriz? Ben bu şekilde yapıyorum ama farklı teknikler biliyorsanız onları da uygulayabilirsiniz. Elle dikiş yaptığım için hep bu yöntemi uyguluyorum. Şimdi dikişi bitirdiğim noktada şuradan bakın iğnemi geçiriyorum. Şu ipimin şöyle gösterirsem daha iyi olur. Arasından iğnemi geçiriyorum. Şöyle daha yakından göstereyim. Batıyorum. İpim altta kalıyor. İğnemin altında kalıyor.
Çok sıkı olmasına gerek yok. Sık aralıklarla dikmenize gerek yok. Bakın. İpimiz şurada olduğu için kumaşın sökülmesini önlüyor bu şekilde diktiğimizde. İpimiz altta kalıyor. İğnemiz şuradaki ipimizin üzerinden bu şekilde geçiyor bakın. Ağız kısmına kadar bu şekilde dikiş yapacağım. Astarımızın kenar dikişlerini tamamladık. Kenar dönmelerini de yaptık. Sökülme olmasın diye. Şimdi ağız kısmında bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Şöyle tabanını kumaşın sıfır noktasına getiriyorum. İkisi aynı hizada bitim noktaları. Şu kısımda bize rahat dikiş sağlaması için bir kesik atmamız gerekiyor. Şöyle çevirirsem daha rahat anlaşılabilir. Onu da nasıl yapıyorum? Dip kısmına, şurasını iyice ayarlayın. İkisinin bitim noktası eşit hizada olsun. Ağız kısmına şu şekilde getirdik. Bakın şurayı açayım, daha iyi anlaşılacak. Şimdi şuradan şöyle bir kesik yapacağız. İçeriye katlayacağız kumaşımızı çünkü. Şu kumaşımızı çantamızın içinde dikerken bir katlama yapmamız gerekiyor. Burayı bu şekilde bütün haliyle katlayamayız. Toparlanma olur, yani kasma olur kumaşımızda. Şimdi şöyle dip noktasını ayarladım. Şu çantamızın bakın ağız kısmında şurada köşeler var. O köşeleri işaretliyorum. İşaretlediğim noktaya kadar şuradan makasımla kesik yapacağım. Nasıl çizdim bakın. Böyle. Bu şekilde çizmedim. Böyle bir çizik atmadım. Şöyle eğri bir dikiş attım. Şimdi ince bir makasla oraya kadar, işaretlediğim yere kadar kumaşımı kesiyorum. Her iki kısmı da bu şekilde kesebilirsiniz. Hatta şöyle iki kumaşı üst üste alın ve bu şekilde kesin. El boşluğundaki dikişimizi kolaylaştıracak bu yaptığımız işlem. Şimdi kumaşımızın şu köşelerini ayarlayacağız dip boşluktaki. Çünkü çantamızın bakın tabanı dikdörtgen taban, burası düz. Onun için de ne yapıyorum ben? Bakın şurası dip boşluğu. Şu çizgiyi şuradaki dikişin olduğu noktaya denk getiriyorum. Bakın birbirine şöyle yaslıyorum. Kumaşı ortalamış oluyorum aslında. Bir kulakçık oluşturuyorum. Burası taban kısmı astarın. Şöyle bakın. İkisi aynı hizada. Şimdi burada ne yapıyorum? Şuradaki ölçüyü alıyorum. Genişlik ölçüsünü. Genişlik ölçüm nedir? Bakıyorum. Burada 9 santim bir genişlik bırakmam yeterli olacak. Birebir aynı olmasına da gerek yok. Yaklaşık bir genişlik olsa yeter. Şimdi 9 santim genişlik şöyle koyuyorum bakın kulakçık kısmı. Şu şekilde şuradan diktiğimde 9 santim genişliği sağlamış olacağım. Burayı ters tarafından çiziyorum hep kalemle. Bu şekilde işaretliyorum. Diğer köşede de aynı şekilde yapacağım. Şöyle açıyorum kumaşımı. Burası taban kısmı. İkisini dikişle şuradaki ütü izini, yani bitiş noktasını astarımın aynı hizaya denk getiriyorum. Burada da şöyle aşağıya yukarıya kaydırdığınızda 9 santimlik boşluk nerede oluşuyor? Genişlik, onu buluyorum. Burayı da bu şekilde diktiğimde tabanımdaki düz görüntüyü sağlamış olacağım.
Şimdi hem buraya hem de buraya düz bir dikiş atıyorum. Tabanımdaki dikişleri tamamladım. Şimdi şu fazlasını kesiyoruz. Her iki taraftan da keseceğiz. Bakın düz bir görüntüsü oldu. Şimdi yine kenar dönmesi yapacağım ipimle. Aynı şu gövde kısmında olduğu gibi. Dağılmaması için bunu yapmak zorunda değilsiniz. Burada da sonlandırabilirsiniz. Sonra çantamıza dikiş aşamasını göstereceğim. Astarımı dikme işlemini gerçekleştirdim. Bakın tabanımız da bu şekilde oldu. Burası ters yüzeyi. Şimdi bunu çantamızın içine yerleştireceğiz. Şöyle yerleştiriyorum. Ters yüzeyi bu tarafta kalacak. Şöyle dikeceğiz. Şimdi burada en kolay astar yerleştirme şekli şöyle. Şu kısım, kenar kısmının ortası burası çantamızda. Dikiş yerimizi o orta kısma denk getiriyoruz. Şöyle ilk önce buradan astarımızı iğneliyoruz, tutturuyoruz. Şimdi karşı tarafa geliyorum. Karşı köşeye bakın. Orta noktası burası. Oraya da yine dikiş yaptığımız yeri şöyle birleştiriyoruz. Burada iğne ile sabitliyorum. Şimdi buradan sonraki aşamamız astarımızı şöyle yerleştireceğiz. Nereden ben sabitliyorum? Dikiş işlemimi şuradan yapacağım. Sık iğnelerimizin şu sık iğne yapmıştık. Sık iğnelerimizin dip boşluklarından şöyle dikiş işlemini yapacağım. Burada farklı hiçbir işlem yok. Bakın şuradaki hizalama da önemli. Şurada kestiğimiz nokta tam orta noktaya gelecek. Şöyle küçük katlamalar yaparak astarımı sabitliyorum. Bu şekilde tüm kumaşımı çantama sabitleyeceğim. Sonrasında dikme işlemine geçeceğiz. Astarımı çantamın içine tutturdum. Şimdi dikme işlemini yapalım birlikte. Yine elle dikiş yapacağım. Ben istediğiniz bir yerden dikiş işlemini başlayabilirsiniz. Hemen şuradan başlıyorum. Makineyle de dikiş yapabilirsiniz makineniz varsa. Ben makinem olmadığı için elle dikiş yapıyorum. Yine astarımda uyguladığım dikiş yöntemini uygulayacağım. Uygun renk bir iple astarımı şöyle çantama tutturuyorum. Başladığım yere gelene kadar astarımı bu şekilde dikmeye devam edeceğim. Sonrasında bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Çantamın astar dikişini tamamladım. Bakın. Şöyle göstereyim. Astarlama işlemimiz artık bitmiş oldu. Buradan sonraki aşamam bursumu çantama dikmek olacak. Bursumuzun üzerindeki örme işlemi için ben ilk önce şöyle rafya ip kullanacağım. Bunu neden yapıyorum? Kağıt iple örme işlemi gerçekleştirdiğimde aralardan şu metal kısımlar gözükmesin diye. Ama bunu yapmak zorunda değilsiniz. Diğer sıkı bir şekilde kağıt iple direkt örmeye işlemine geçebilirsiniz. Ben yine de sonrasında açılma olmasın diye ilk önce rafya ip dolayacağım şu bursumun üzerine. Çantamla aynı renk olan ipi tercih ettim. Aslında bu rafya ipi kağıt ipimden elde ettim. Onu da nasıl yapıyorum? Şimdi kağıt ipler şöyle ayrılmamış halini göstereyim. Normalde kağıt ipler bu şekildedir. Bazen çantanızı ördüğünüz iple aynı renk rafya ip bulamayabilirsiniz. Şimdi kağıt ipler bakın iki kattır. İki kat dolanmış şekildedir.
Bunu ben şöyle ayırdım ilk etapta. Biraz zaman alır diyorsanız bunu yapmak zorunda değilsiniz. Aynı renk rafya ip bulursanız en kolay kısmı o şekilde, bulamadığınızda sadece bir seçenek olarak gösteriyorum. Bu şekilde ayırıyorum. Şimdi ayrılmış hali bakın şöyle. Sonrasında bu hale gelecek. Bakın şöyle hafif kendi etrafında şu uç kısmını açmak için dolaştırıyorum. Bakın şöyle burgu yönünün tersine çevirdiğinizde zaten ip açılıyor. Şöyle parmağınızla da bakın alttan şöyle düzlediğinizde çok rahat bir şekilde açılıyor. Bu şekilde bana yeterli olacak kadar açarak aslında rafya ip elde etmiş oldum. Şimdi bu ipimi nasıl doluyorum? Şu kısımdan bakın kilit kısmı var. Kilit kısmının şuradan dip noktasından şuradan başlayacağız. İlk önce şöyle araya sıkıştırmak için düz bir küçük bir parça bu tarafa verdim. Şimdi hemen o kısa ipin üzerinden bakın şöyle bu şekilde doluyorum. Göstermek istiyorum. Boşluk bırakmayacak şekilde doluyorum. Üst üste getirin ki sonrasında kayıp açılma olmasın. Ben bu işlemi neden yapıyorum? Kağıt iple örme işlemi yapacağız. Aralarda metal rengim gözüksün istemiyorum. Farklı teknikler biliyorsanız onu da yapabilirsiniz. Ben böyle bir yöntem buldum kendimce. Bu şekilde uyguluyorum. Buraya gelene kadar sarma işlemine devam ediyoruz. Sonrasında düğümleme işlemini göstereceğim. Boşluk bırakmayacak şekilde bakın ipimi sardım. Şu kısma birkaç kez daha sarıyorum. Hiçbir şekilde aralarda bakın boşluk bırakmadım. İpim zaten az kaldı. Şimdi burada düğümleyebiliriz artık. Onu da nasıl yapıyorum? Şöyle aldım ipimi. Bakın. Şu aradan geçiriyorum. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Bir kez daha dolayacağım. İyice sıkıştırıyorum. Zaten üzerine kağıt iple örgü işlemi uygulayacağımız için burası da sıkışacak. Sonrasında şu kısımdan şöyle kesiyorum fazlasını. Dediğim gibi örme işlemi yapacağımız için üzerine bunlar zaten gözükmeyecek. Bu kısmı da aynı şekilde yapacağım. Sonrasında kağıt iple bir sıra örgü uygulayacağız. Ondan sonra artık çantamızla bursumuzu birleştirme aşamasına geçeceğiz. İpimizi bursumuza sardık. Şimdi kağıt iple bir sırada örme işlemi gerçekleştireceğiz. Sonrasında bursumuzu çantamıza dikeceğiz. Ne yapıyorum? İlk önce bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Tığın başındaki ipi iyice sıkıştırıyorum. Şimdi şuradan başlıyorum örme işlemine. Bursumun altından tığımı geçiriyorum. Sıkı bir şekilde tutuyorum ipimi. Tığımda 2 tane ilmeğim oldu. Şu ipi de şöyle araya alıyorum.
örgümün arasında kalmasını sağlıyorum ki gizleyeceğiz. Tığımla ipimi çekiyorum ve tığımdaki 2 ilmeği tek seferde boşaltıyorum. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağım. Bursumun altından tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tığımdaki 2 ilmeği de tek seferde boşaltıyorum. Bakın, tığımı alttan geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Bu şekilde örme işlemine devam ediyorum. Sonrasında şu iplerimi biraz kaydırıyorum, iyice sıkıştırıyorum. Birbirine yaklaştırıyorum. İlk etapta biraz zor gibi gözüküyor fakat şu yuvarlak kısımlara geldiğimizde çok daha kolay oluyor. Şu düz kısımlar ve başlangıç noktaları biraz daha yavaş ilerliyor. Tekrar devam ediyorum. Birkaç kez daha göstereceğim. Sonrasında artık göstermeme gerek kalmayacak. Bakın. Tığımı geçiriyorum bursumun altından. İpimi çektim. Ve tığımdaki 2 ilmeği tek seferde boşalttım. Bu noktada şu tığınızın başındaki ilmeği iyice sıkın. Potluk oluşmasın. Şöyle çekiyorum ipimi aynı zamanda elimle. Sonrasında alttan alıyorum ipimi. Bakın. Bu şekilde örme işlemime devam ediyorum. Sonrasında şurayı biraz sıkıştırıyorum. Şuraya gelene kadar aynı işlemi yapmaya devam edeceğim. Burada geçişte ise zincir çekiyorum. Buradaki açma kapamayı rahatlatmak için. Eğer burada zincir çekmeden geçiş yaparsak diğer tarafa bu sefer kasma olur ve bursumuzu rahatça açıp kapatamayız. Şimdi dediğim gibi örme işlemine devam ediyorum. Şuraya geldiğimde zincir çekme işlemini göstereceğim. Bursumun bir tarafının örme işlemini tamamladım. Şöyle göstereyim. Gayet düzgün bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi diğer tarafa geçiş yapacağım. Buraya geçerken zincir çekeceğiz. Çünkü bursumuz bu şekilde biliyorsunuz ki kapanıp açılıyor. Şurada kasma yapmaması için zincir çekerek karşı tarafa geçiş yapıyoruz. Ben 4 adet zincir çekeceğim. 4 adet zincirimi çektim. Diğer tarafa hemen geçiş yapıyorum. Bakın. Şöyle katladığımızda hiçbir şekilde kasılma yapmayacak kilidimizde, bursumuzun kilidinde. Şimdi karşı tarafa geçişimizi yaptık. Yine aynı şekilde örme işlemine devam edeceğiz. Farklı hiçbir işlem yok. Bu şekilde buraya kadar geleceğiz. Bursumun üzerindeki örme işlemini tamamladım. Şimdi sıramızı bağlayacağız. Ne yapıyorduk? 4 zincir çekiyorduk. Karşı tarafta ilk örgümüzün tepe boşluğuna batıyoruz. Kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi kilitleyip bir miktar ip bırakıyorum ve ipimi kesiyorum. Bu ipimizi sonrasında gizleyeceğiz. Bursumuzu şimdi çantamıza dikeceğiz. İlk önce ayarlamasını yapıyoruz. Bu şekilde ayarlanıyor bakın. Kapaması bu şekilde. Şu kenar dönmeleri yaparken yani örgü işlemini yaparken şurada bakın bir çıkıntısı var. Bunun üzerini çok fazla kapatmayın. Yani şu ucunu kapatmayın. Şöyle
takılmaması gerekiyor ipe. Zaten onu örerken anlayacaksınız. Şimdi şu kısmın, çantamızın şu kenarında tam orta noktaya denk gelmesi gerekiyor. Her iki kenardan karşılıklı bir şekilde şöyle. Zaten astarımızı dikerken biz aslında orta noktayı bulmuştuk. Dikişimizi oraya denk getirmiştik ama astarlamayı yapmadığımızı varsayalım ya da orta noktayı henüz belirlemedik. Buradan sayıyorum ben fıstığımı. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane fıstığım var. 2, 4, 5. Buradan da 2, 4, 5. Yani orta noktam şurası. Oraya hemen iğnemi takıyorum. Bizim bursumuzun orta noktası neresi? Burası. Oradaki bakın zincirden şöyle iğnemi geçiriyorum. İkisini birbirine sabitliyorum. Şimdi karşı taraftan da aynı şekilde. Burada da yine 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 5. Bakın 5. fıstıktan sonraki tepe boşluğundan geçiriyorum. Yine bursumun şuradaki kilit noktasındaki zincire şöyle iğnemi takıyorum. Kamera alanım dar olduğu için elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Şimdi bakın. El boşluğumuz nerede? Burada. Şimdi tam orta noktamız burası. Şu el boşluğumuzun bitim noktasındaki tepe boşluğundan iğnemi geçiriyorum. Bursumda denk geldiği noktaya iğnemi takıyorum. Burayı da bu şekilde sabitliyorum. Diğer taraftan da aynı şekilde. Şurada bakın. Tepe boşluğumuz neresi? Burası. İğnemi geçiriyorum. Bursumu da hizalıyorum. Şu orta noktadan kaymamasına özen gösterelim. Şöyle. Buradaki hizalama işlemimizi yaptık. Şimdi aynı şeyi burada da yapıyorum. Burada bir kontrol yapıyorum. Nasıl bir kontrol yapıyorum? Aynı hizalara denk geliyor mu? Bakın. Şurada aynı hizalara denk geliyor mu? İşaretlediğimiz yer burası. Buradaki yükseklik ölçüsünü ve şuradaki bakın kavisli kısım var. Bursumuzun dönme noktası. Oradan hizalama yapıyorum şöyle. Aynı noktalara, birbirine yakın noktalara denk gelmesini sağlıyorum. Şimdi buranın bitim noktası şuradaki dönüş noktasına denk geliyorsa bunun da buradaki dönüş noktasına denk gelmesini sağlıyorum. O şekilde birleştirme yapacağım ki şurada alçaklık ya da eğrilik ya da yükseklik oluşmasın. Siz de kendi ayarlamanızı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Önemli olan hizalı durması. Şu örgünüzün bitim noktasına göre bursunuzun üzerinde yer belirliyorsunuz. Şu kenarınızın uzunluğuna göre. Sonrasında birleştirme işlemini yapıyoruz. Başka da hiçbir işlem yok burada. Şimdi birleştirme işlemine geçelim. Birleştirme işlemimizi yine kağıt iple yapacağız. Şimdi ipimi şöyle çantamın iç kısmına koyuyorum. Ne yapacağım burada? Zincir çekerek ipimi kilitliyorum. İlk etapta ipimi çantama kilitleyeceğim. Şimdi işaretleyici taktığım ilmekten tığımı geçirdim. Şu ipimi de bakın bursun altından doğru verdim. Zincir çekerek ipimi oraya kilitliyorum. Burada istediğiniz şekilde birleştirme işlemi yapabilirsiniz.
Şimdi ilk önce çantamızdaki sık iğneden, sonra bursun üzerindeki ilmekten tığımızı geçireceğiz. Şu ipimiz, bakın bursumuzun altında örmeye devam edeceğimiz ipimiz. Şu ipimizi de sonra araya alacağız. Bunu karıştırmıyoruz. Bir sonraki sık iğnenin işaretleyiciyi koyduğumuz yerden değil, bir sonraki sık iğneden tığımızı geçiriyoruz. Sonra bursumuzdaki ilk ilmekten örmeye devam edeceğimiz burada, onu da tığımızla şöyle alttan doğru çekiyoruz. Kaydırma tekniğiyle ilerliyoruz. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna geçiyorum. Şimdi buradaki ilmeklerimiz daha sıkı ve sayısı daha fazla. Fakat şuradaki sık iğne sayımız daha az. O yüzden birer boşluk atlayarak birleştirme işlemi yapabilirsiniz. Benim bursumun üzerinde 16 ya da 17 adet ilmeğim var bu sırada. Burada ise 9 adet sık iğnem var. O yüzden birer tane atlayarak gideceğim. Şimdi bir boşluk atlıyorum bakın. Bursun üzerindeki ilmekten bir sonrakine batıyorum. İpim burada yine. Tığım başıyla aradan çekiyorum. İlmeklerimden geçirerek şöyle kaydırma tekniği yapıyorum. Şimdi bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Yine bursun üzerinde bir tane ilmeğimi atladım. Bir sonrakine battım. İpimi aradan çekiyorum. İlk önce bursumdaki ilmekten, sonra çantamdakinden geçiriyorum. Bu şekilde kaydırma tekniğiyle bakın ilerliyorum. Bir sonraki sık iğneyi geçtim. Yine bursun üzerinde bir tane ilmeği atladım. Bir sonrakine battım. İpimi alttan çektim. Kaydırma tekniği yapıyoruz aslında. Farklı hiçbir işlem yok burada. Şu köşeye gelene kadar aynı şekilde birleştirme işlemime devam ediyorum. Sonrasında şu kısımda yine kaydırma yaparak ilerleyeceğiz. Diğer birleştirme noktamıza geleceğiz. Köşeye kadar birleştirme yaparak geliyorum. Kaydırma tekniğiyle köşeye kadar geldim. El boşluğumun köşesi burası. Bitim noktası. Şimdi buradan yine aşağıya doğru kaydırma tekniğiyle ilerleyeceğiz. Fakat onun öncesinde ben burada farklı bir işlem yapmak istiyorum. Çünkü buradan kaydırma tekniğiyle ilerlediğimde şurada bakın bir gevşeklik oluyor. İleride bu kısımda sarkma olmaması için ilmeğimizi iyice buraya sıkıştıracağız. Şimdi son kaydırmamı yaptım burada. Biraz uzun bir ilmek alıyorum. Bakın. Şurada bursun üzerinde son battığım nokta var. Oradan arkadan tığımı geçiriyorum. Şu ipimi tığım başıyla arkaya doğru çekiyorum. Burayı iyice sıkıştıracağız ki ileride burada gevşeklik oluşmasın. Şöyle. Ne yaptık bakın. Son kaydırmamızdaki ilmeğimizi uzattık. Son battığımız bursumuzun üzerinde son battığımız noktadan arka kısımdan tığımı geçirdim. Şu ilmeğimi arkaya doğru çekiyorum tığımla. Bakın arkada şu an ilmeğim. Şimdi burada ne yapacağım? Son kaydırmam neresi? Şurası. Oradan tığımı geçiriyorum. Arkaya uzattığım ilmeği o noktadan tekrar öne doğru çekiyorum. Böylece oraya iyice sıkıştırmış oluyorum. Şimdi artık şu ağız kısmından aşağıya doğru kaydırma tekniğiyle ilerleyebiliriz. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniği. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğu, kaydırma tekniği. Bu şekilde her bir sık iğnenin üzerinde kaydırma tekniğiyle ilerliyorum. Bakın burası daha sıkı bir görüntüye ulaştı. İleride burada aşağıya doğru sarkma ya da deforme oluşmayacak. Kaydırma tekniğiyle çantamın birleştirme işlemlerini tamamladıktan sonra başladığım noktaya geleceğim. Buradan sonra farklı hiçbir işlem yok. Açık kısımlarda kaydırma tekniğiyle ilerliyoruz.
Şu birleştirme noktalarında ilk önce çantamızın gövde kısmındaki noktaya batıyoruz. Sonra bursa. Bu şekilde kaydırma tekniğiyle birleştirme yapıyoruz. Farklı anlatacağım hiçbir işlem yok bu noktadan sonra. Birleştirmemi yapıp çantamın bitmiş halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çantamın tüm yapım aşamalarını tamamladım. Artık kullanıma hazır. Şöyle içinde göstermek istiyorum. Bursumuz küçük ama çantamızın iç genişliği gayet güzel oldu. Günlük olarak çok rahat kullanabiliriz. Her şeyimizi alır. Cüzdanımızı, gözlüğümüzü, makyaj çantamızı çok rahatlıkla alabilir. Videom umarım sizler için faydalı olmuştur. Anlatımından yararlanarak sizler de bu şekilde güzel bir çanta hazırlayabilirsiniz umarım kendinize. Sormak istediğiniz şeyler olursa videomun yorumlar kısmına sorularınızı bırakırsanız en kısa sürede sorularınıza dönüş yaparım. Çantamın yapımında yaklaşık 280 gram kadar ip kullandım. Tabii ki sizin yapmış olduğunuz çantalarınızın boyutlarına göre ip miktarda değişiklik gösterecektir. Ya da ipinizin kalınlığına, inceliğine göre bu miktarda değişiklik olabilir. Şimdi çantamın ölçülerini vermek istiyorum. Şu şekilde derinlik ölçüsü 19,5 santim. Genişlik ölçüsünü de vereyim hemen. Genişlik ölçüsü 25 santim. Şu kısımdan da ölçelim. Yukarıdan çanta sapımızın başlangıcından itibaren derinliği 25 santim. Siz de anlatımdan faydalanarak dilediğiniz boyutlarda bu çantayı kendinize hazırlayabilirsiniz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni desteklemek adına beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Benimle birlikte farklı çantalar örmek isterseniz kanalımda birçok farklı çanta yapımı ile ilgili video var. Ayrıca şapka yapımı ile alakalı da videolarım var. Kanalımdan o videoları bakarak yine benimle birlikte farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.